Bugün ana menüden başlıyorum. Neden mi? Çünkü bugün Optifine moduna bakarak FPS'imizi yükseltmeye çalışacağız. Yani bu sayede yapabileceklerimiz aslında birden fazla bir şekilde Minecraft ayarları dışında daha fazla FPS artışı sağlayacağız. Ama tabii moda geçmeden önce videoyu beğenmen gerektiğini ve abone olman gerektiğini zaten biliyorsun. O yüzden hatırlatmayacağım ama istersen bildirimlerin tümünü açarak da modların hepsini anında alabilirsin bildirim olarak. Şimdi modu kurduğumuzda zaten kurulumu sonda göstereceğim. Ayarlardan sadece açmamız gerekiyor ve aslında kurulum bu kadar. Sonda göstermeme gerek yok. Ama buradan geldiğimizde global kaynaklarda burada görünmesi lazım. Bunu söyleyeyim. Ama zaten önemli olan şu anda pek fazla arayüz değil. Arayüzde çok fazla değişiklik olmasa bile bizim göreceğimiz değişiklikler oyunun içinde yani herhangi bir dünyada olacaktır. Zaten modu biz kurduğumuz için tüm dünyalara globalden kurduğumuz için her dünya için geçerli olacak. Yani ben istediğim bir dünyaya da girebilirim direkt. Ben hiçbir şekilde kurulum yapmadan ya da yeni dünya için de aynı şeyler geçerli. Kurulum ekranında da bu şekilde yani girerken de böyle görünüyor. Bunu da aklında bulundur, böyle güzel yani aynı. Bu arada oyunun daha hızlı yüklendiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu grafiklerle beraber oyunun grafiğini arttırdıkça yani Optifine'ın seviyesini arttırdıkça bunlar da fazlalaşacak. Evet, bir tık yavaş sanki ya. Şimdilik yavaş gibi görünebilir ancak yapabileceklerimiz sınırlı değil. O yüzden ilk başta bu seviyeden başlayalım. Mesela hemen suya dikkat etmeni istiyorum. Çünkü buradaki suda hemen bir değişiklik görmeye başlayabilirsin. Tabii ki havaya da şöyle bir sabah yaparsam. Tamamen suyun burada saydam olması. Yani içine baktığımızda bile gayet belirli bir şekilde görünebiliyor şu anda bile. Ki bu modun en basic ayarı yani ilk ayarındayız biz şu anda. Daha fazla arttırırsak da neyse dışarıdan sesler geliyor da takma. Daha fulllersek de bu daha çok artacak. Ama diğer tarafa baktığımızda Minecraft içinde de yapabileceğimiz ayarlar var. İşte buraya durdurmaya basıp ayarlara girip video ayarlarına girmek, işte oradaki güzel gökyüzünü kapatmak gibi seçenekler de var. Ben bunları kullanıyorum zaten ve bunlar da FPS artışını sağlayacak. Bu arada gerçekten kullanılması gereken bir bölüm ancak biz daha fazlasını istiyorsak eğer ki cihazımız çok da kötüyse bunlardan daha fazlasını kısmak Minecraft'ta yeterli olmayacak. Buradan çıktık, şu şekilde sisler oluşmaya başladı. Yani biz görüş mesafesini kıstığımız için yüklemesini, cihazın yorulmasını daha çok engellemeye çalışıyor. Ancak şu anda çok fazla fark olmayabilir. Hatta diyorsundur ki belki hani bu ne? Hiçbir şey yapmadı falan filan diyor olabilirsin. Gel bakalım. Tabii ki buradaki değiştirme mekaniği biraz daha uğraştırıcı olabilir. Çünkü bunun için her zaman geri ana menüye dönmen lazım. Ayarlara girdikten sonra global kaynakları bulduktan sonra da düzenle çarkını kullanıyoruz. Etkin kısmında zaten görünüyordu bildiğin gibi. Ve çarka dokunduğun zaman burada modun sunmuş oldu. Tabii sen devre dışı bırakmayacaksın benim gibi. Neyse, burada modun sunmuş olduğu çark simgesine dokunduktan sonra işler başlıyor. Biz şu anda önerilen yani çoğunlukla kullanılan bir optimizasyon seviyesindeyiz. Ancak buna en geri ayarını bırakıp bu şekilde tutarsak pikselleşecek. Roblox gibi olacak. Gerçi Roblox bile şu an gayet kaliteli. Bu arada kapattıktan sonra ayarlardan geri çıktığında bunlar uygulanacaktır muhtemelen ama eğer ki uygulanmazsa ya da oyunun çökerse yeniden başlatmayı deneyebilirsin tabii ki. Tekrardan bir tane daha dünyaya girip hemen bir bakalım. Bu arada mor şeyler çıkıyor. Bu da tekstürün bir tane özelliği olabilir. Güzel yani. Niye borsa bilmiyorum. Boş elinizde artı tutabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilmiyordum kanka. Evet, oyunumuza girdik. Evet, peki neler değişti? Tabii ki buradaki grafikler. Çünkü blokların her biri normal işte YouTuber'ların da kullandığı modlara benziyor biraz daha. Hatta güzel bir tekstüre sahip oldu bu sefer çimenlerimiz. Detayları oldukça yok olduğu için buradaki renk ayrımlarını yüklemesine gerek yok cihazımızın. Özellikle suya tekrar dikkat ettiğimizde burada farklı bir değişiklik olmasa bile buradaki toprak dokularının daha çok da azaltıldığını görebiliyoruz. Bu şekilde gölgelendirmeler de buna dahil olmak üzere tabii ki. Bu arada senin ne işin var abi burada? Başka neler deneyebiliriz? Mesela partikül çıkıyor mu falan filan, bunlara bakabiliriz. Şöyle attığımızda bir tane iksir şişesini partiküller oldukça kısıtlı olduğunu görebilirsin. Mesela ben az önce buradaki ilk girdiğim zamandaki bu ateşlerin yandığını görebiliyordum ve meşallerin de dumanı vardı. Ancak şu an bunlar sanki kullanılmayan bir Minecraft gibi olmuş. Yani şu şey vardı ya, böyle bir bloklu bir oyun vardı sahte Minecraft gibi. Onlara benzediğini söyleyebilirim bu ateşlerin de. Aga be, eskiden çok oynardık. Ama onun dışında lav grafiğine baktığımızda lavın sadece animasyonunun giderildiğini görüyoruz. Yani animasyon herhangi bir şekilde oluşmuyor. Sadece lav aslında yine lava benzediğini söylemek gerekiyor. Ama tabii ki oldukça kısılmış haliyle beraber. Ve yanma efekti de tabii ki artık kısıtlandığı için bu da sadece animasyon olarak görünüyor. Tekrar gelip mesela bir piston çalıştırmayı denediğimizde bakalım buradaki animasyon var mı? Tıklayamadım tabii de. Evet, animasyon buradaki kısıtlanmamış. Ancak oyunun diğer tüm gölgelendirmesinde ufak bir solukluk olduğunu zaten baştan söyleyebilirim. Hemen bir su içmeyi deneyelim bakalım kendi animasyonlarımızda bir sıkıntı var mı? Hayır, yok. Gayet normal bir şekilde animasyonlarımız gerçekleşmeye devam ediyor. Değişen blokları envanterden de istersek görebiliyoruz. Bu arada zaten buradaki tekstürler de değiştirildiği için ana menüde de bu şekilde görünecek. Mesela çimenlere tıkladığımda çimenin gerçekten bu olduğunu görebiliyorum. Çimen normalde böyle değildir biliyorsun. Üstünde çimen, yeşil katman ve toprak birleşik bir şekilde bulunur. Ancak burada tekstür değiştirildiği için böyle. Ufak tefek bir madene inmeye başlayalım diyecektim ki blokların kırılma animasyonu bile yok edilmiş. Yani oradaki partiküller bile gitmiş. Ya sanki böyle oyunumuzda lag olmuş da hani
şey yapamıyoruz gibi. Oyun çökecekmiş gibi. İnternet gittiği zaman böyle oluyor ya sunucularda, onun gibi hissettiğimi söyleyebilirim gerçekten. Ama bu animasyonların giderilmesi gerçekten senin için daha fazla FPS, özellikle birden fazla oyuncu bu modu oynuyorsa herhangi bir deneme özelliği gerektirmediği için sadece kaynak paketini kurmanız lazım tüm dünyalara global kaynaklardan ve bu şekilde gayet rahat kullanılabileceğini düşünüyorum. Bu arada çakılların düşme animasyonu falan filan var mı diye bakalım. Evet, onlar varmış. Onlar silinmemiş. Ama oldukça kalitesiz olduğunu ve oyunun FPS'ini tamamen arttırmak için tasarlandığını görebilirsin. Bence bu kadar bile bizim FPS'imiz için yaklaşık bir 10-15 FPS artışı sağlayacaktır diye umuyorum. Özellikle Minecraft'taki gösterdiğim ayarlara da dikkat edersen tabii ki burada az önce bahsettiğimiz video ayarları gerçekten burada önemli. Bunlardan işte gidersen güzel gökyüzünü veya işte pürüz aydınlatmayı kapatırsan bunlar da gerçekten büyük bir oranda katkı sağlıyor. Özellikle görüş mesafesi. Ben bile bunu 5'te kullanıyorum normal şartlarda. Oyunumuza bir kısa yol ekliyor mu diye bakıyorum. Hani bazı modlarda oluyor ya, Optifine'da işte görüş açısını değiştirmek için direkt buraya koyuyorlar falan filan ama burada sadece renk değişimleri var. Sadece renk değişimleri. Hava durumundan yağmur seçildiğinde ise bakalım neler olacak. Tabii ki yağmur yağacak. Ama nasıl yağacak? Yağmursuz yağacak. Yani o damlaları görmeyeceğiz. Kar yağma olayında veya yağmur yağma olayında bunları da göremeyeceksin anlamına geliyor. Bu arada sandık açılma animasyonlarında herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada eğer yay kullanmayı da denersen burada da çok sıkıntı olduğunu göremiyorum. Ok atış animasyonu normal bir şekilde gerçekleşiyor. Bir zahmet nereye attığını gör yani, değil mi? Şurada mesela benim dikkatimi kumlar çekti. Bakalım bunlarda bir ayarlama animasyonu falan var mı? Yoksa gerçekten sadece taş gibi mi düşüyor yoksa eskisi gibi mi? Şöyle kırdığımızda eskisi gibi düştüğünü görebiliyoruz. Ama işte onun dışında yakacağımız çakmaklar olsun, bunun gibi efektlerin her biri sadece böyle görünecek. Yani sanki o sahte bir blokmuş gibi görünüyor ama aslında çalışıyor. Bu arada şeker kamışı kırarsak da oradakiler geleceği gibi ama tabii ki partiküller olmayınca biraz daha sığ göründüğünü söyleyebilirim oyunun. Hatta tekrar ayarlanmış suyun içine girdiğimizde oldukça fazla burada bir sisin bulunduğunu görmekteyiz. Normal oyunda da bu geçerli. Normal Minecraft'ın yaptığı sisi zaten biliyoruz ama burada daha fazla sis eklenerek bunlar daha iyi FPS alımını sağlamaya çalışmış. Kartopu atıldığında ise tabii ki kartopu da görünüyor gördüğün gibi. Bir zahmet nereye attığını görebil demiştik başta. Bunun dışında herhangi bir el animasyonlarında veya kendi animasyonunda bir sıkıntı yok. Bunlar oldukça normal bir şekilde çalışıyor. Sadece dünyanın özellikle değiştirildiğini baştan söyleyebiliriz tekrardan. Çok fazla tekrar ettim. O yüzden bence videonun sonuna gelmeli ve senden de beğeni istemeliyim. Çünkü boşuna konuşmuş gibi olurum eğer videoyu beğenmezsen ve bunların hepsi boşa gider diye düşünüyorum. Umarım bunları yapar ve abone olmayı da unutmazsın ve bildirimlerin tümünü açarsan da bu arada anında bildirim olarak telefonuna veya tabletine veya bilgisayarına alabilirsin. O zaman ben yine diğer modlarda burada olacağım. Tabii ki açıklamadan indirdikten sonra denemeleri açmana gerek olmadığı için hemen kullanmaya başlayabilirsin. Tabii global kaynaklardan açmayı unutma ha. Yoksa çalışmaz.